Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir uygulamaya geçeceğiz. Biliyorsunuz önceki videolarımızda GitHub'daki hazır kodu klonlamış ve nasıl çalıştıracağımızı görmüştük. Bu kez GitHub'a aktardığım ana kodu nasıl oluşturdum? Bunu sizlere aktarmaya başlayacağım. Sanıyorum birkaç videoluk bir seri oluşacak. Evet, hemen geçelim. İşlemlerimiz burada özetlenmiş durumda. Aşama aşama onları takip edeceğiz. Önce cd desktop yz projeleri klasörüne geçelim. Biliyorsunuz projelerimizi, Django projelerimizi de buraya almıştık. Şimdi şunları da hemen kısaca özetleyeyim. Bu projede hedefimiz neydi bizim? AI sohbet botlarıyla ilgili gelişmeleri izleme. Aktive edeyim. Başka ne? Çok sayıda sohbet botunu tek bir pencereden yönetme. Bir de bir Django projesinin ilk adımlarını öğren. Asıl yapacağımız çalışma bu. Bu videoda bunları göreceğiz. Şimdi neler gerekiyordu bize? Birazcık bir Python bilmekte yarar var. Ve temel Linux kabuk komutlarında az çok bilmek gerekiyor. Şöyle çekeyim. İlk etap olarak kabuk klasörünü hazırlamamız lazım. Nerede? Şimdi biz zaten YZ projeleri klasörüne geçtik. Oradayız. mkdir, yani yeni bir klasör yaratacağız. mkdir multi chat bots alt çizgi on alt çizgi Django. Öncekinden farkı ne? Multi chat bots on Django. M harfi büyüktü. Linux'ta çalıştığımız için büyük küçük harf etkili oluyor. Windows'da çalışıyorsanız buna dikkat edin. Farklı bir isimle kullanabilirsiniz. Hiçbir şey sonucu etkilemez. Çünkü kabuk klasörünün ne olduğu projenin içini hiç ilgilendirmiyor. Sadece o bir kabuk. Bütün işlemler onun içinde gerçekleşiyor. Evet, proje klasörümüzü, daha doğrusu kabuk klasörümüzü oluşturduk. O klasöre geçelim. cd chatbots Django geçtik. Onları da işaretleyelim hemen. Tamam. Bkdir tamam. Tamam. Görüntü hareketli olsun. Şu anda installation sanal ortamın kurulumu aşamasına geldik. Yine sarıya dönüyorum. Şimdi ne yapacağız? Sanal ortamı oluşturacağız. Python 3 -m venv env enter diyorum. Evet. İşaretleyelim. Sanal ortam oluştuğuna göre şimdi onu aktive edelim. Source env bin activate. Enter diyorum. Evet. Parantez içinde env kelimesi çıktı. Dolayısıyla sanal ortamımız şu anda aktif durumda. İşaretledim. Ve hep yaptığımız gibi pip'i upgrade edelim. Pip install çizgi çizgi veya tire tire upgrade pip. Enter'ladım.
O da tamam. İşlemimizi işaretledik. Yine yeşile dönelim. Django'nun kurulumuyla başlayalım. Pip install Django. Bu şekilde Django'ya bir sürüm numarası belirtmeden kurulum yaptığımızda en son sürümü, en son tutarlı sürümü yüklemiş oluruz. Evet. Kuruyoruz. Hemen işaretliyorum. Projemizi de oluşturalım. Django-admin start project projemizin adını ne demiştik? Multibots. Multibots. Boşluk nokta. Bu nokta önemli. Bu şu anda bulunduğumuz yerde Multibots isimli projeyi oluştur demek istiyoruz. Eğer noktayı kullanmazsak Multibots isminde bir klasör açacak, oraya geçecek, Multibots projesini oraya kuracak. Nokta diyerek biz kabuğu kendimiz yarattık, sen de oradan projeyi oluştur demiş oluyoruz. Enter'larım. Evet. Hemen işaretliyorum. Şimdi projede kullanacağımız birkaç tane klasör var. Bunları baştan oluşturalım. mkdir templates şablon mekanizmamız bu klasörün içinde yer alacak. Gerekli açıklamaları sonra ben sırasıyla yapacağım. Statik klasörü var. mkdir statik JavaScript ve CSS dosyalarını bu statik klasörün içinde tutacağız. İnternete aktarmadan bu static files klasörüne ihtiyacımız olmayacak ama şimdiden oluşturalım onu da. Static files ve en son mkdir media. Bu medya klasörü de kodlarımızda logo görselleri var projemizde. Medya klasöründe bu amaçla kullanacağız. Onu da oluşturdum. Evet, işaretleyelim. Tamam. Şimdi hemen yeşile geçtim. İlk çalıştırmayı yapacağız. Bu amacımız kontrol. Şunları bir temizleyeyim. Clear dedim. Evet, tıkladım. Python manage.dy run server devamını vermeyelim. Yani ön tanımlı değerleri kullanalım. Localhost yani 127.0001 ve port olarak da 8000. Enter'lıyorum. Pardon. Evet, ne yazık ki böyle hataları sık sık yapıyoruz. Python. Evet, oluştu. Şimdi bizim şeyimiz burada. İstersek şu adresi buradan kopyalayıp buraya buradaki adres kutucuğuna aktarırız. Ya da kontrol tuşuna basılıyken şuraya tıklamamız yeterli. Evet. Hiç sorunsuz Django projemiz çalıştı. Tabi bu haliyle hiçbir işlevi yok. Çünkü asıl işlev biz uygulamamızı, app'ımızı kurduktan sonra işe yarar şeyler oluşmaya başlayacak. Evet.
Bunu da hallettik. Bakalım sırada neyimiz var. Kapattık. Şimdi size şuradan da çıkalım. Ctrl C ile de projeyi kapattım tekrar. Klasörlerin ve dosyaların nasıl bir yapı altında bulunduğunu göstereyim. Onu da free, sanıyorum bu komut Windows altında yok ama bir araştırın, yani belki, çok emin değilim. Eksi büyük I harfi ve env, PyCache'i koymaya gerek yok. Evet, env dosyası olmadan klasörünü gösterme diyoruz. Evet. Şimdi şu yapıyı hemen kısaca. Bir DB SQLite 3 var. ManagePy var. Bu bulunduğumuz klasör. Medya klasörü var. Multibots klasörü var. Onun içinde çeşitli dosyalar var. PyCache tabii burada da kullanıldığı için doğrusunu ben size göstereyim gene. OR işareti bir tane tabii. Alt çizgi PyCache. Şu şekilde verdiğim zaman PyCache'i de göstermiyor. Bakın. Çünkü PyCache'in içinde normalde bir sürü dosya oluyor. Pratikte bizim işimize yaramayacak ama programın daha hızlı çalışmasını sağlayan dosyalar. Bunlar compile edilmiş dosyalar. Şimdi tekrar yapalım. Veri tabanı, ManagePy dosyası, medya klasörü şu anda boş. Multibots klasörü, ASCII.py var, init.py var, settings.py, urls.py, wsgi.py. Static klasörü boş, static files klasörü ve templates klasörü, bunlar da boş. Şu anda temel yapımız bunlar. Bu kontrolümüzü de yaptık. İşaretledim. Gereken modüllerimiz var. Bir de onları kuracağız. Yine sarıya dönelim. Evet. Projemizde biz neler kullanacağız? Öncelikle easy thumbnails pip install easy thumbnails. Burada küçük bir püf noktası. Django modüllerinin pek çoğu uzun isimler, birden fazla kelimeden oluşuyorsa araya tire konur. Ama projenin içinde örneğin settings.py dosyasına belirtmeniz gerekiyorsa tire değil alt çizgi kullanmanız gerekir. Çünkü tire işaretinin başka kullanım biçimleri var projenin içinde, Django tarafında. O yüzden böyle bir küçük nüans var. Onu da bu arada söylemiş olalım. Enter'ladık. Kurduk. Evet. Bunu doğrudan kullanmayacağız ama pip install Django import export. Enter diyorum. Bu admin üzerinden, yönetici, yetkili kullanıcı üzerinden dosyaların dışa aktarılması ve içe aktarılması amacıyla kullanılan bir modül. Son olarak bu pek söz edilmez ama ileri safhalarda çok işe yarıyor. Programımızda biz kullanıcı kullanacağız ve her kullanıcı bir session, bir oturum açarak işlemlerini yapar. Bir müddet sonra işlem yapmadan belli bir süre beklediğinizde, belli bir süre geçtiğinde o oturum kendiliğinden kapanır.
Bu bazen sıkıcı hale gelebiliyor. Siz yani bekliyorsunuz ama daha sonra bir şeyler yapacaksınız. Sürekli login yapmanız gerekebiliyor. O zaman bu session bilgisini, session timeout bilgisini uzatabiliyorsunuz. Onu sağlamak için de bu modülü kuruyoruz. Pip install Django session timeout. Enter'lıyorum. Evet. Gerekli modüllerimizi kurduk. İşaretleyelim. Eksik kalmasın. Daha önce çalıştırmıştık. Başlatma için gereken komutları vermiştik. Klasörleri oluşturmuştuk. Daha önce sanal ortamımızı oluşturmuş ve aktive etmiştik. Pip'i de upgrade etmiştik. Ondan önce de işte yeni şeyimizi, kabuk klasörümüzü oluşturmuş ve onun içine geçmiştik. Temel işlemlerimiz bunlar. Şimdi biz bir Django projesini böylelikle başlatmış olduk. Ana yapı oluştu. Bir sonraki videoda AppBots isimli bir app kuracağız, uygulama kuracağız. Onunla ilgili işlemlere geçeceğiz. Evet, sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.